Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi hızlıca bir emtialara da bakalım. Şimdi dünkü FED faiz kararı ile birlikte arkasından Powell'ın da açıklamalarıyla altın ve gümüşte çok sert yükselişler gördük. Fakat bu yükselişler bir önceki bakın tepe bölgelerini henüz geçebilmiş değil. Burada uzun zamandır takip ettiğimiz 24-13-24 direnç bölgemiz vardı. Şu an bunun üstünde kalıcı olacak mı aslında? Bu belirleyici olacak. Geçmişte de bakın burada bir fitil atmıştık 24-30'lara kadar fakat çok sert satışlarla karşılaştığımız bir bölgeydi. Dolayısıyla bu bölge geçilmediği sürece en azından yukarıda 24-37'nin kırıldığını görmeden ons gümüşte yükselişlerin başladığını söylemek için henüz erken. Hatta bu 24-37 kırılsa dahi bakın şu büyük yatay banttaki hareket korunuyor olacak. Dolayısıyla 24-54-24-46 direnci de gene çok önemli. Aynı zamanda hatırlayalım haftalık grafiklerde 24-70 direncimiz de gene önemli olacak. Aynı zamanda şu düşüş trendinin de direnç bölgesi. Dolayısıyla 24-70 üstünde gümüşte hareketler görmediğimiz sürece emtialardaki yükselişlerin geçici olma ihtimali çok güçlü olacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün ECB'nin de faiz kararı var. Bunun da etkilerinin görünmesi daha sağlıklı karar almamızı sağlayacaktır. Buradan hızlıca bir ons altına geçelim. Ons altında gelen yükselişler evet bir önceki tepemizi geçmiş durumda 1949'un kırıldığını görüyoruz. Fakat bunun hemen üstünde yukarıda 1966-1957 direncimiz vardı. Bu bölgeye ulaştık. Bu direnç çalışacak mı? Bugün için bu oldukça önemli olacak. ECB faiz kararı ile birlikte burada da görünüm netleşecektir. Ancak gümüşün katılmadığı yükselişler geçici olma riskini taşıyor. O nedenle altın yatırımcısının dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda şunu da tekrar bir göstermek isterim. Bakın haftalık grafiklerde şu dip bölgesinden yaşadığımız yükseliş şu an için %33'e ulaşmış durumda gümüşte. Ancak altına baktığımız zaman çok güçlü duran bir altın görüyoruz denmesine rağmen %21'e ulaşmış durumda şu an. Dolayısıyla burada ben hala belirleyicinin gümüş olacağını düşünüyorum ve 24.70'in geçilmesi ancak altında da yükselişlerin kalıcı olduğunu bize gösterecektir. Buradan bir altın gümüş rasyosuna da bakalım istiyorum. Altın gümüş rasyosundan baktığımızda da şu yatay banttaki hareketin korunduğunu görüyoruz. Aşağıda 80 desteği kırılmadığı sürece, 80'in altına gelmediği sürece gümüşün güçlenerek altınla birlikte o yükselişe başlamadığı bir süreç takip ediliyor olacak. Dolayısıyla emtialarda bir düzeltme süreci, düzeltme riski hala masada olacak. Dolayısıyla altın gümüş rasyosundan baktığımızda da 80 seviyesi çok önemli bir destek bölgemiz. Buradan bir de platine bakalım. Platinde 1000 seviyesi önemli olacak demiştik. İki defa bunun altına insek de aşağıda 987'ler destek olarak çalışıp buradan tekrar bir tepki takip ediyoruz bu FED faiz kararı ile birlikte. Burada da önemli olan 1010 üstünde kalıcı olabilecek miyiz? 1010 üstünde kalıcı olduğumuz takdirde de şu yatay bandın ara destek direnç bölgesi vardı. 1034-1024. 1034'ün üstünde ancak kalıcı olduğu takdirde şu bir önceki tepeyi geçme ihtimalimiz gündeme gelir 1058. Aksi takdirde burada da düşen tepeler, düşen dipler sürecini dolayısıyla satışların derinleştiği süreci takip edebiliriz. Ancak burada da gene belirleyici gümüşün hareketleri olacaktır. Gümüşün 24-70 üstüne atması durumunda burada platinde de çok sert alımlar gelebilir. Buradan bir de paladyuma bakalım. Paladyumda geçmişte 1684-1660 desteğimiz vardı. Bu kırıldı ve şu an bakın bu bölgeyi direnç olarak çalıştırmaya devam ediyor. Yani ne yazık ki bu emtialar içerisinde en zayıf kalan paladyum oldu. Onun da nedenini gene hatırlayacaksınız. 2011 tepesinden baktığımız zaman paladyumda çok güçlü yükselişler zaten yaşanmıştı ve sonrasında da düşüşler gelmediği için paladyumun aslında en pahalı emtia olduğunu şu an için söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla yükselişlerde de zayıf kaldığını takip ediyoruz. Burada da 1684 üstünde kalıcı olacak mıyız? Bunu takip edeceğiz. Yükselişler içinde 1756 ilk kırılması gereken direnç bölgesi. Buradan gramlara dönecek olursak gram gümüşte yatay banttaki hareket takip
takip ediyoruz. 14.80 geçilmediği sürece gram gümüşte yükselişlerden bahsedemeyeceğiz. Aşağıda ise 13.98 destek bölgemiz. Gram altına geçecek olursak gram altında bir önceki tepeyi kırdık. Bu ons altındaki aşırı yükselişten dolayı burada da bir aşırılık takip ediyoruz. Bakın şurada oluşan bir trend direncimiz var. Bu da takribi 1186'lardan geçiyor. 1186'nın üstüne atacak mı? Gram altında da bu seviyeyi takip edeceğiz. Destek olarak da 1178, 1173 önemli destek bölgemiz. Şu bir önceki kırılan tepeyi tekrar aşağıya alacak mı ve şu yatay banda dönecek mi? Bu önemli olacak. Burada gramlarda tabii dolar Türk lirasında yakından takip etmemiz gerekiyor. Yurt içi bazı sıkıntılarımız var. Teker teker konsoloslukların kapandığı bir süreç, terör eylemlerinden bahsedilen bir sürece girmeye başladık. Dolayısıyla gram yatırımcısının dolar Türk lirasında yakından takip etmesi gereken bir döneme girdik. Dolar Türk lirasında olası yükselişler gramları gene pozitif etkilemeye de devam edecektir. Evet, emtialardan kısaca bugünlük de bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.